Körfez'in iki güç merkezi. Bir yanda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, diğer yanda bölgenin baskın ticaret merkezi Birleşik Arap Emirlikleri. Her ikisi de Körfez'in gözde müttefiki ve aynı zamanda ekonomik rakipler. Söz konusu uluslararası çıkarlar oluncaysa ellerinde ne varsa fırsata dönüştürüp gerektiğinde risk alabilen iki ülke olarak karşımıza çıkıyorlar. أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية في الخمس سنوات القادمة سوف تكون مختلفة تماما. Bölgedeki değişimin ve hareketliliğin en belirgin nedeni ise bu içerikte de sıklıkla bahsedeceğimiz ticari faaliyetler. Giderek doğuya yönelen bir odak noktası dikkati çekiyor. Asya ülkeleriyle işbirlikleri bölgede baskın dış güçlerin, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin konumunu sorgulatır türden. Körfez'deki bağlar çeşitleniyor, Asya güçleriyle özellikle Çin ve Hindistan'la ilişkiler derinleşiyor. Dahası var, Körfez'deki bu iki güç kendilerini Sudan, Rusya-Ukrayna savaşı gibi bölgesel ve küresel siyaseti doğrudan etkileyen krizlerde arabulucu olarak konumlandırıyor. Hal böyle olunca iki komşu arasındaki siyasi, ekonomik ve lojistik işbirliği ve rekabet tek bir potada eriyor diyebiliriz. Peki Körfez'deki bu değişim bize neyi anlatıyor? Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında rekabet mi, işbirliği mi öne çıkacak? Dahası çok da merak edilen bir başka soruyu soralım. Körfez'deki ortaklık iki ülkenin küresel etkinliğini ne derece etkiler? Hazırsanız tüm bu soruların yanıtını ve çok daha fazlasını tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ancak önce küçük bir ricamız var. GZT ekibi olarak çok yoğun bir şekilde özgün içerikler çıkarmak için çalışıyoruz. Siz de kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İki müttefik ya da kozlarını paylaşan iki rakip. Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman için her iki tanım da gayet uygun. Risk almaktan korkmuyorlar. Diğerleri değişen küresel dinamikleri bir risk olarak görürken, onlar mali güçleri ve zengin petrol kaynaklarını kullanarak bu değişim rüzgarını kendi lehine çevirmenin peşinde. Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Orta Doğu'nun karanlık prensi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir numaralı ismi. Nerede bir karışıklık ve çatışma ortamı varsa hemen orada. Biz onun adını son zamanlarda normalleşme adımları çerçevesinde çokça duyar olduk. Muhammed bin Selman'a gelelim. Takma adı Mermi Babası. Kral Selman bin Abdülaziz'in oğlu. 2017'de Veliaht Prensi ilan edildi. İlk icraatı Mart 2015'te Yemen'e operasyon oldu. Katar ambargonun mimarı. İran konusunda sertlik yanlısı bir tutum içinde. Ekonomik reformlarla adından söz ettiriyor. Cemal Kaşıkçı cinayetinde ise sessiz kaldı. Bu detaylar elbette az sonra çizeceğimiz çerçeveyi anlamlandırmak için yeterli sayılmaz. O zaman Körfez yolculuğumuz başlasın. The Wall Street Journal Temmuz ortalarında dikkati çeken bir habere imza attı. Habere göre Suudi Veliaht Prensi Selman, Aralık başlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'ı sırtından bıçakladığını söyledi ve ne yapabileceğimi görecekler tehdidinde bulundu. Hatta Veliaht Prensi bu misillemenin Katar'a yapılandan daha kötü olacağını da sözlerine ekledi. Bir nevi krallığın 2017'den itibaren Katar'a uyguladığı 4 yıllık sert siyasi ve ekonomik abluka hatırlatıldı. Şunu söyleyelim, Körfez İşbirliği Konseyi'nin en kalabalık iki ülkesi ve en büyük ekonomisi olan bu iki ülke her zaman doğal rakipler oldu. Onlar için dost görünen iki düşman da diyebiliriz. Dost görünen diyorum çünkü yıllardır birçok meselede aynı safta yer aldılar. Muhammed bin Selman'ın babasının 2015 yılında tahta çıkmasıyla ilk kez tanınır olduğu tarihlere dönelim. O zamanlar Veliaht Prens'in Muhammed bin Zayed'le özel bir bağa sahip olduğu biliniyordu. Hatta kendisinden deneyimli Zayed'i akıl hocası olarak gördüğüne inanılıyordu. Özetle söylemek gerekirse iki ülke siyasetinde bariz farklılıklar söz konusu olsa da stratejik açıdan bir birliktelik söz konusu. Şimdi sayacağım başlıklarsa bu işbirliği ve ayrılıkların ana temaları diyebilirim. Yemen, Katar, İran, Mısır, İsrail, Sudan, ekonomi ve tabii ki petrol. Tek tek bakalım. İlk başlığımız Yemen. Ülkede 2014'te başlayan iç savaş ve Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun müdahalesi nedeniyle insani krizle karşı karşıya kaldı. O dönemde Riyad ve Abu Dhabi Yemen'de aynı saftaydı.
Ancak zamanla bölgesel siyasetin farklı alanlarında görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Suudi Arabistan Yemen'deki savaşı büyütürken Birleşik Arap Emirlikleri 2019'da birliklerini ani bir şekilde Yemen'den çekti. Bununla birlikte güneydeki bağımsızlık hareketini de desteklemeye devam etti. Ayrıca Aden Körfezi'ndeki Yemen limanlarını kontrol altına alarak deniz yetkinliğini genişletti. Birleşik Arap Emirlikleri stratejik öneme sahip Kızıldeniz ve Afrika boynuzu bölgelerini birleştiren bir ağ oluşturmak amacıyla Eritre ve Somaliland gibi ülkelerde üsler kurdu. Bu süreçte Suudi Arabistan Yemen'deki savaşı sürdürse de başarısızlığa uğradı. İkinci başlığımız ise Katar. 2017'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından diplomatik bir krize yol açan bir ambargo ile karşı karşıya kaldı ve bu olay Körfez bölgesindeki siyasi gerilimleri arttırdı. İki ülke ve diğer bazı Arap ülkeleri 2017'de Katar'ı izole etmek ve abluka altına almak için birleşti. İki Körfez ülkesi de Orta Doğu'da nükleer programı, bölgesel etkileri ve Amerika ile ilişkileri nedeniyle uzun süredir uluslararası gündemde önemli bir oyuncu olan İran'a ve İran'ın Batı ile yaptığı nükleer anlaşmaya karşı çıktı. Ayrıca Mısır'daki Sisi rejimini güçlendirmek için birlikte çalıştılar. Diğer bir başlık İsrail. 2020'de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Arap ülkelerinin İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştiren Abraham Anlaşması'nı imzalaması, bölgedeki siyasi dinamikleri değiştiren önemli bir dönüm noktası oldu. Birleşik Arap Emirlikleri 2020'de İsrail ile ilişkilerini normalleştirerek Suudi Arabistan tarafından desteklenen Arap barış girişimini reddetti. Ayrıca Abu Dhabi, Suudi Arabistan'ın Suriye'yi Arap Ligi'ne yeniden kabul etme girişimlerine katılmadı. İki ülke rekabeti Afrika'ya, özellikle kaynak zenginliği olan ve stratejik konumdaki Sudan'a kadar uzandı. Sudan'ın kaynaklarını, enerjisini ve lojistik geçiş noktalarını kontrol etmek isteyen iki lider ülkede farklı askeri liderleri destekleyerek iç savaş uzattı ve demokratik sürece müdahale etti. Suudi Arabistan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan'ı desteklerken Birleşik Arap Emirlikleri hızlı destek kuvvetlerini destekledi. En önemli başlıklardan bir diğeri ekonomi. Orta Doğu'da ekonomik büyüme ve kalkınma enerji sektörüne dayalı olarak gerçekleşiyor. Hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri ekonomilerini çeşitlendirmek için çeşitli reformlar ve yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Bu amaçla Suudi Arabistan petrole bağımlılığını azaltacak Vizyon 2030'la iddialı bir ekonomik program başlattı. Küresel ekonomi üzerine en büyük etkiye sahip olan petrol ise Orta Doğu'nun olmazsa olmazı. Bölge dünya petrol rezervlerinin büyük bir kısmını barındırırken üretim ve fiyatlar küresel ekonomi üzerinde büyük bir etkiye sahip. Son yıllarda iki ülke arasındaki farklılıkların belirgin hale gelmesinin nedenlerinden biri de yine petrol. 2017'de Birleşik Arap Emirlikleri petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC üyeleri arasında petrol üretimini azaltmaya yönelik anlaşma önerisini reddetti ve kendi üretimini artırma çabalarına ağırlık verdi. Petrol üretimini artırarak daha fazla gelir elde etmeyi amaçlayan, üretim kesintilerini kabul etmek istemeyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Körfez'in diğer gücü Suudi Arabistan arasında anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Diğer yandan Riyad ve Abu Dhabi arasındaki bölgesel liderlik yarışı ticaret, turizm, finans ve teknoloji gibi sektörlerde sürüyor. Her iki ülke öne çıkmak için çaba gösteriyor. Ancak Suudi Arabistan'ın bölgesel ve küresel anlamda politik ve ekonomik liderliği hala devam ediyor. Ortaklıklar, işbirlikleri ve anlaşmazlıklar. Tüm bu konuştuklarımızın ötesinde her iki Körfez ülkesi için de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Herkesle sözde dost olarak uluslararası sahnedeki konumlarını daha geniş ağlar aracılığıyla yansıtmaya kararlılar. Arabuluculuk faaliyetleri de buna dahil. Sudan ve Ukrayna Savaşı gibi bölgesel ve küresel siyaseti doğrudan etkileyen başlıklar bunlardan bazıları. Bu noktada geçtiğimiz ay Ukrayna Barış Formülü konulu konferansın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi önemliydi. Konferansta Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin başlatılmasının koşulları tartışıldı. 42 devletin temsilcisi konferansa katıldı. Rusya ise davetliler arasında değildi. Cidde'deki zirve, Kopenhag'da Haziran'da düzenlenen Ukrayna ile ilgili toplantının bir sonraki adımı oldu. Prens Muhammed'in Pekin'i bir temsilci göndermeye ikna etmek için şahsi müdahalesi de diplomatlar tarafından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Riyad, uluslararası arenada diplomatik bir oyuncu olarak daha fazla etki oluşturmaya çalışıyor. Potansiyelleri yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki, Avrupa ve Rusya ile kuvvetli bağlara sahip. Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı ve petrol politikasında Rusya ile yakın işbirliği içinde. Hem Abu Dhabi hem de Riyad'ın Batı'nın kendilerini Vladimir Putin'i terk etmeye ikna etme çabalarını geri çevirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla hem Moskova
hava hem de Kiev'le bağlarını öne sürerek kendilerini savaşta olası bir arabulucu olarak konumlandırmayı hedefliyorlar. Diğer yandan Suudi Arabistan'ın Cidde'deki ev sahipliği bir başarı olarak görüldü. Çünkü bu Riyad'ın Veliaht Prens Muhammed Bin Selman eliyle inşa etmeye çalıştığı barış yanlısı modern Suudi Arabistan imajına hizmet eden bir gelişme oldu. O zaman Wall Street Journal'da geçtiğimiz hafta yayımlanan şu habere bir bakın. Başlık Orta Doğu dünyanın ATM'si oluyor. Habere göre Future Investment Initiative adlı Veliaht Prensi Selman'ın gözde projesi olan ve çöldeki Davos olarak da anılan konferansa 2023 yılında muazzam bir talep var. İlgi öyle yoğun ki katılacak yöneticilerden kişi başına $15.000 katılım bedeli isteniyor. Burada bir parantez açalım. Enerji fiyatlarındaki artış sayesinde nakit paraya boğulan petrol zengini Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri dünya finans sahnesinde ön plana çıkmayı sürdürüyor. Bu da haberde değer verildiği gibi Orta Doğu'yu meşhur bir ATM'ye dönüştürüyor. Diğer yandan körfezin iki gücü yavaş yavaş Amerika'nın rotasından çıkıyor diyebiliriz. Doğuya yönelen bir odak noktası dikkati çekiyor. Bunun için ilişkilerini çeşitlendirmeyi tercih ediyorlar. Bölgenin en büyük ticaret ortağı olan Çin, Hindistan ve Japonya'nın körfez ham petrolünün başlıca alıcıları olduğunu biliyoruz. Ancak Asyalı güçlerle ilişkiler petrolün de ötesinde. Birleşik Arap Emirlikleri son 18 ayda aralarında Hindistan ve Endonezya'nın da bulunduğu 6 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları imzaladı. Ayrıca iki ülkede Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın başını çektiği BRICS'e katılmayı hedefliyor. Burada başta da sözünü ettiğimiz noktaya dönüyoruz. İki ülkenin de artan imkanları ve hırsları onları çok kutuplu küresel düzende yeniden konumlanmaya yönlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmak istemiyorlar. Bunun yanında artık Amerika'nın bizimle ya da bize karşı tutumuna karşı taleplerini kabul etmeyen bir tutum içinde olduklarını söyleyebiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır Amerika'nın yanında yer alırken Washington'ın Arap müttefikleriyle ilişkilerinin artık eskisi gibi olmadığını görüyoruz. Çin'le ilişkilerse çok yeni. Suudi Arabistan Çin'i ancak 1990'da tanıdı. Ancak her iki ülkede Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki lojistik bağlantı projelerinde önemli bir varlık olarak ortaya çıkmak için iddialı planlar izlemeyi sürdürüyor. Ancak içeriğin başında da bahsettiğimiz gibi bölgesel güçler arasında yıkıcı bir rekabet dikkati çekiyor. Dolayısıyla küresel güçlerin tüm dikkatlerini yönlendirdiği Körfez'de krizlerin sona ermesi ve rekabetin yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada Türkiye'nin bölgedeki işbirliği ve artan öneminden bahsetmeden geçmeyelim istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamındaki 3 günlük Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Körfez turunda 3 ülkeyle işbirliğini güçlendiren anlaşmalar imzalandı. Ayrıca Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında savunma alanına yönelik devam eden bir üçlü çalışma grubu bulunduğunu da belirtelim. Peki sizce siyasi, ekonomik ve lojistik alanda iki komşu olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bağları işbirliği mi, rekabet mi belirleyecek? Diğer bir soru, Körfez ülkelerinin arabuluculuk faaliyetleri sonuç getirebilir mi? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yanda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan, diğer yanda bölgenin baskın ticaret merkezi Birleşik Arap Emirlikleri.